Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hamuru yağ gibi açılan, hiç zorlanmadan kolayca yapabileceğiniz baklava tarifi videosu hazırladım. Her detayında tüm püf noktalarıyla sizler için paylaştım. Atlatmadan izlerseniz, eğer ilk defa baklava yapacaksanız bu tarifle çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hamurum için ilk önce 2 adet yumurtayı yoğurma kasesine aldım. Yumurtamızı kesinlikle buzdolabından direkt eklemiyoruz. Odasında en az yarım saat 40 dakika kadar dinlendiriyoruz. Kremayı da aynı şekilde krema kullanacağım. Baklava hamurumda süt kullanacaksınız. Sütü de yine aynı şekilde odasında dinlendirmeye özen gösteriyoruz. Suyumuzu da yine aynı şekilde oda ısısında olmasına dikkat ediyoruz. Hiçbir malzemeyi soğuk kullanmamaya özen gösterelim. 1 çay bardağı su ekledim. 1 çay bardağına 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Krema da ekleyeceğimiz için sıvı yağ biraz az kullanıyorum. 1 su bardağı krema kullanacağım. Sizlere de çok sordunuz, hemen kutusunda göstermek istiyorum. Tatlılarda, çorbalarda kullandığımız krema, yalnız %35 yağ oranlı olanı kullanıyorum. %18'lik de var, onu kullanmıyorum. Bu daha güzel lezzet katıyor. Markası hiç fark etmez. İstediğiniz kremayı kullanabilirsiniz. Sadece bazı markalarda kremalar daha sıvı oluyor. Benim kullandığım biraz daha koyu. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi veya 1 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekleyebilirsiniz. 1 silme çay kaşığı tuzumu da ekledim. Malzemeyi güzelce karıştırıyorum. İçindeki kremanın da güzel karışması için mutlaka çırpma teliyle pürüzsüz kıvam alana kadar karıştıralım. Krema niye kullanıyorum? Bunu çok sordunuz arkadaşlar. Kremayı baklava hamuruna çok güzel çıtırtı veriyor. Ağızda dağılıyor. Normal sütle de yaptığım baklava var. O da güzel çıtırtı oluyor ama bu biraz ağızda pişmaniye gibi dağılıyor. Farklı bir lezzet oluyor. Eğer krema kullanmak istemiyorsanız 1 çay bardağı süt kullanın. 50 gram tereyağı da kullanırsanız krema yerine o hamurla da baklava yapabilirsiniz. Un miktarı birazcık değişebilir. Unu kontrollü ekleyin. Geri kalan malzemeleri yine aynı şekilde ekleyerek baklava hamuru elde edebilirsiniz. Kanalımda sütle de yapmış olduğum baklava hamurum var. O da çok denendi, beğenildi. Onu da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Videonun sonuna bitiş ekranını da ekleyeceğim. Bulamayanlar için oradan da izleyebilirsiniz. Yine kanalımda da var arkadaşlar. Malzemelerimi karıştırdım. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek malzemelerimi ilk başta karıştırıyorum ve sonrasında unumu eklemeye devam edeceğim. Un her zamanki gibi çok amaçlı baklavalık, böreklik un kullanıyorum. Bu unla gerçekten çok kolay ve lezzetli baklavalar elde edebiliyorsunuz. Hazır baklavalardan daha güzelini evde kolayca yapabilirsiniz. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizin malzemelerinize, un markanıza göre bu değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü şekilde hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Hamurum bu kıvam olana kadar unumu ekledim. Hamurumu tezgahın üzerine çok hafif unlayarak güzelce özleşene kadar yoğuracağız. Tezgahta mutlaka yoğurmaya önem gösterelim. Bu sayede daha güzel yufkalar açmış olacaksınız. Yakın zamanda yine aynı hamurla yıldız baklava olarak paylaştığım tarifimi çok soru soranlar oldu. Tekrardan iftar için yapmıştım bu baklavayı da. Sizlerin hem o sorularını da yanıtlamak istedim bu videoda. Belki görmeyen arkadaşlarımız da olmuştur. Faydalanırlar diye tekrardan çektim. Hamurum özleşene kadar yoğuruyorum ve sonrasında 18 bezeye ayırıyorum. İlk önce gelişi güzel ayırdım ve sonrasında ufaklık büyüklük ayarlayarak 18 bezeye ayarlıyoruz. Bezelerken de olabildiğince elimizle güzelce yuvarlamaya özen gösterelim. Tezgah üstünde dilerseniz yuvarlayabilirsiniz veya avuç içinizde pürüzsüz kıvam gelene kadar yuvarlamaya özen gösterelim. Hamuru tezgahta toparlarken çok uzun süre kesinlikle tezgahta yoğurmamaya özen gösterin. Hamur yağını salar ve bezeleri de yuvarlarken olabildiğince hızlı ama pürüzsüz bir kıvamda yuvarlamaya özen gösterin. Yazın hele sıcak havada bu işlemi yaparken yağ kendini çok salar. O sebeple olabildiğince hızlı ve pratik şekilde yapmaya özen gösterelim. Yuvarlamış olduğum bezelerimi servis tabağına alıyorum. Bu arada bazı soran arkadaşlarımız için ben bir tane bezeyi tarttım. 66 gram kadar yaklaşık bir bezenin ağırlığı. Bunu da belirtmiş olayım. Bezelerimin üzerine kesmiş olduğum buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıyorum. Sonrasında hava almayacak şekilde büyük poşete geçiriyorum. Hamurunda krema olan baklava hamurunu en fazla 2 saat, en az 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim.
Sütlü yapmış olduğum baklava hamurumu 2 saat 3 saat gerekse 4 saatte dinlendirebilirsiniz. Yalnız kremalı hamur kendini fazla saldığı için çok uzun süre dinlendirmemeye özen gösterin. En fazla dediğim gibi 2 saat, en az da 1 saat dinlendirmeniz yeterli oluyor. Bezelerimi 1 saat dinlendirmek üzere buzdolabını kaldırıyorum. Ben de bu arada şerbetini yapımına başlıyorum. Şerbetimiz için geniş ve derin tenceremin içine 5,5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su olarak ekleyeceğim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Şerbetimi büyük göz ocağımın üzerine alıyorum. Şekeri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra artık saatimi tutacağım ve içine bir küçük limonun çeyreğini, biraz suyunu sıkıyorum ve sonrasında çeyrek limonumu içine ekliyorum. Şerbetinizde çok fazla limon eklememe de özen gösterin. Bir küçük çeyrek limon yeterli. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra süre tutmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra yaklaşık yarım saat orta ateşte kıvam alana kadar kaynattım. Kesinlikle yüksek ateşte kaynatmıyoruz. İlk başta yüksek ateş, sonra orta ateşte yarım saat kadar kaynattım ve tahta kaşık yardımıyla damlaları eğer ağır ağır damlıyorsa artık şerbetiniz olmuş demektir. Hazır olan şerbetimin altını kapatıyorum ve kenara soğumaya alıyorum. 1 saat dinlendirmiş olduğum bezelerimi buzdolabından çıkartıyorum ve nişastalımın içine alıyorum. İlk başta 4 tane bezemi nişastalı karışımın içine alacağım. Geri kalan bezlerimin üzerine kapatarak kenara alıyorum. Üzerine kurumaması için bezelerin. Elimle bolca nişasta alıyorum. İlk başta parmaklarımla baskı uyguluyorum. Merdanemle ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tabii ki kesinlikle bol nişastalı olarak ilk başta açmaya da özen gösterelim. Arkalı önlü çevirerek nişastamızı da arada serpiştirerek ufak pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Tabii bu işlemi yaparken olabildiğince hızlı olmaya, cam ve kapınızın kapalı olmasına da dikkat edin ki açılan bezeler kenarda kurumaması için. Bezelerimin hepsine ufak pasta tabağı büyüklüğünü açtım. Tepsime 18 bezemi aralarını güzelce nişastalayarak yerleştirdim. Kesinlikle açmış olduğumuz bezelerin arasını nişasta gezdirmeyi ihmal etmeyelim. Üzerine temiz kuru buzdolabı poşetini örtüyorum ve tekrardan temiz bez örteceğim. Kenarda yarım saat kadar dinlendirme alacağım. Yazın sıcak havada yapacaksanız bu dinlendirme işlemini buzdolapta yapmanızı tavsiye ederim. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimi tezgahımın üzerine alıyorum. Bakın benim mutfağım çok sıcak olduğu için hemen kenarda dinlendirmiş olduğum bezelerimin arasındaki nişastayı kolayca emmiş. Bu aşamalarda çok dikkat edin. Kremalı dediğim gibi baklava hamuru çok kolay nişastayı emer. O sebeple dinlendirme aşamalarında da bu detaylara dikkat edelim. 18 bezeyi 4 seferde açacağım. 4'erli 5'erli olarak karışık olarak açacağım. Tabii ki sizler nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açma yapabilirsiniz. 4 tane bezemizin olabildiğince aralarını bolca ilk başta nişastalamaya özen gösterelim. Bu ilk nişastalama çok önemlidir. Merdane ile ilk başta zikzaklar yapıyoruz hamurumun üzerine ve sonrasında ufak baskılarla açmaya başlıyorum. İlk başta özellikle kenarları inceltmeye çalışıyoruz. Hamur ilk önce kenarlardan kurumaya başlar. Tabii ki bu açma işleminde mutlaka camınızı, kapınızı kapatmaya, hiçbir yerden hava almamasına, yani ceyranlı bir ortamda baklava hamuru açmamaya özen gösterin. Alt tarafını da çeviriyorum. Yine aynı eşit büyüklükte olması için oraya da güzelce kenarlarını inceltmeye çalışıyorum. İlk başta merdane ile olabildiğince kenarlara çalışalım. Kenarları ne kadar ince yaparsanız sonrasında o kadar güzel incecik baklava yufkaları elde etmiş olacaksınız. Yaklaşık 35 santime kadar hiç nişasta kullanmadım. Artık bu aşamada biraz aralarını nişasta gezdiriyorum. Bu ikinci nişastalama da çok önemli. Bundan sonrası artık yapışma olmuyor. O sebeple bu aşamada da güzel nişastalamayı ihmal etmeyin. Olabildiğince her yerine nişasta gezdirin. Elinizle de güzelce yedirmeye özen gösterin ki arada topaklanmalar olmaması için. Bu arada ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz ama ben genellikle hep mısır nişastası kullanıyorum ve çok da memnunum. Aralarını nişasta gezdirdikten sonra biraz daha merdane ile üzerinden geçtim. Artık ufak oklavama geçiş yaptım. Hamur da oklavaya sardığınız gibi çok güzel açılıyor. İlk önce oklavamızı sıkıca saralım. Zaten bir iki oklavama sarmamla ufak oklavama hemen hamur büyüdü. Büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Metal oklavama dörtlü
yufkamı sararak olabildiğince büyütmeye özen gösterin. Merdane ile açarken şekli biraz bozuk gibi olabilir ama hiç önemsemeyin arkadaşlar. Oklavaya geçiş yaptığınızda çok düzgün yufkalar elde ediyorsunuz. Bakın ikinci nişastalamadan sonra hiç nişasta gezdirmedim. Gördüğünüz gibi yapışma olmadı. Oklavama sararak tekli olarak da oklavaya sarıyorum ve kenarlardan olabildiğince baskı uyguluyorum. Kesinlikle hiç yufkanızın üzerine elinizle bastırmayın. Sadece oklavanızın kenarlarından baskı uygulayın. Arada da böyle oklavaya sararak fazla nişastalarından arınmasını sağlayın. Tabii siz ilk yapacaksanız mutlaka arada aralarını kontrol edin. Eğer yapışma varsa oralara çok az serpme olacak şekilde nişasta gezdirin. Elinizle de güzelce yedirin. Yufkayı açarken olabildiğince hızlı olmaya özen gösterin. Kesinlikle hava almayan, yani rüzgar olmayan yerde açarsanız çok çabuk açmış olursunuz. Rüzgar alan yerde yufkalar kurur. Oklavayla da açma işleminiz sizi zorlaştırır. Şu an bakın benim mutfağım çok güzel. Sıcaklığı yerinde, camı kapısı kapalı olduğu için o kadar kolaylıkla açıyor ve yufkalar büyüyor ki zevkle bu işlemi yapabiliyorsunuz. Hiç yapışmadan gördüğünüz gibi yufkalarımı büyüttüm. Benim birazcık ortamım müsait değil arkadaşlar. Bu konuda da kusura bakmayın. Tezgahta açıyorum. Aslında bir geniş masada açsam, kamera önde olsa sizlere daha güzel gösterebilirim ama inşallah eksiksiz anlatmaya ve elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Bakın yufkanın inceliğini görüyorsunuz. Çok kolaylıkla açıldı. Yani üçlü dörtlü olarak aslında çok ince güzel yufkalar elde edebilirsiniz. Daha güzel üst üste açıldığında baskıyla daha ince yufkalar elde ediyorsunuz. Bakın tül gibi çok güzel şeffaf yufkalar açıldı. Nişastayı ilk başta bolca güzelce yedirin. Sonrasında da tabii ki o nişastaları içinde de açtıkça kesinlikle olabildiğince yufkaları yedirmeye özen gösterin. Yani çok fazla aralarında nişasta kalmaması da önemli. Çok güzel çıtır ve baklavanızın da tam kıvamda olması için bu detaylara dikkat edelim. Bu yufkaları açmak hiç zor değil. Kesinlikle. Size güven veriyorum. Güzel bir un kullanın. Dediğim aşamaları dinlendirmeye de dikkat ettiğinizde sizler de böyle çok güzel yufkalar açabilirsiniz. Bakın ben baklava ustası veya uzmanı da değilim. Elimden geldiğince ev hanımı olarak edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Sizler de güzel sonuç aldığınızda ben de memnun kalıyorum. Artık baklava yufkalarım ilk açılımı tamam. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Güzel baklava yufkası böyle ince ve ipek gibi olursa o baklava çok lezzetli olur. Tabii ki baklava yufkanızda yaş yufka gibi olmamalı. Nişastayı olabildiğince güzel yemeli. Bakın yufkayı havalandırdım. Balon gibi kabardı. Elimi değdirdiğim an balon sönmüş gibi oluyor. Bu da yufkanızın çok ince ve tam kıvamı olduğunu gösteriyor. Kenarlarını da göstermek istiyorum. Yufkanın incecik oldu. Hiç kalınlaşma yok. Dediğim detaylara dikkat ederseniz sizler de böyle güzel yufkalar yapabilirsiniz. Artık sözü fazla da uzatmayalım. İlk 4 tane yufkamızı tepsimize yerleştirelim. Tepsimi çok az sıvı yağla yağladım. Üzerine 4 tane yufkamı koyuyorum. Dilerseniz hamur kesme aparatıyla da kesebilirsiniz kenarlarını veya benim gibi oklavayla da kesebilirsiniz bu yöntemle. Geri kalan yufkalarımı da 4'erli 5'erli açacağım. Tabii ki dediğim gibi 4 defa açacağım 8 bezeyi. Sizler istediğiniz nasıl kolayınıza geliyorsa o yöntemle açabilirsiniz. Yufkanın orta kısmını tepsime yerleştirdim. Üzerinde kenarlarını güzelce silkeleyerek tepsime yerleştiriyorum. Üzerinde eğer fazlalık nişasta varsa onları da silkeleyelim ve sonrasında tepsiye yerleştirelim. Tepside yufkalarımızın da her yerinin eşit kalınlıkta olması için orantılı şekilde kenar parçalarını yerleştirmeyi ihmal etmeyin. Bu da çok önemli. 4 tane bezem açmıştım. Yine aynı yöntemle 5 bezemi de açtım. Tepsimin altına toplamda 9 tane bezemi açarak yerleştirdim. Orta katına bolca ceviz ekliyorum. Sizler dilerseniz fındık veya fıstık olarak da kullanabilirsiniz. Elimle her yerini güzelce düzeltiyorum ve geri kalan bezelerimi de aynı yöntemle 9 tanesini açtım. 5'li ve 4'lü olarak. Son kapağında kesimini yapıyorum. Orta kısmını kenara alacağım. Kenarlarını içe koyacağım ki orta kısmını kapak olarak kullanacağız son katta. Son kapak çok önemlidir. Eğer ilk de güzel açtıysanız kenara yedek olarak koyun, bekletin. Belki sonrasında açtığınız yufkalar güzel olmayabilir. O sebeple üst katına mümkün olduğunca en güzel yufkaları seçmeye de özen gösterin. Kenarlarını da kesmiş olduğum yufkalarımı tepsimin ortasına yerleştiriyorum. Sonrasında açılan yufkalar daha da ince oluyor. Gördüğünüz gibi tül gibi oldu. Kenarlarını da tepsimin içine yerleştirdikten sonra kapağını da yerleştiriyoruz tepsimize.
Üst kapak yufkalarımız da dörtlü olarak birbirinden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi öyle birbirine yapışmadı arkadaşlar. Hemen şimdi tepsime güzelce yerleştiriyorum. Ve sonrasında kesme işlemi yapacağım. Kenarlarını da içine doğru güzelce katlamayı da ihmal etmiyoruz. Ne kadar güzel üstünü özenip düzgün yaparsak baklavamız da o kadar güzel şekilli olur. Kenarlarını içine katlıyorum ve kare olarak kesiyorum. Klasik baklava olarak tercih ettik biz iftar için. Tabi sizler dilediğiniz gibi bu hamurla baklavalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk defa kremayla duyanlar da var. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Deneyen arkadaşlarımız da çok beğendi. Yani bugüne kadar deneyip de beğenmeyen olmadı diyebilirim. Güzelce dilimledim. Kesilmeyen yerleri de sonrasında üzerinden geçtim. Yani baklavayı da keserken arkadaşlar bıçağı dilimlerken bir kere de kesin. Kesinlikle böyle bıçağı çıkartıp sonradan tekrardan kesme işlemini yapmayın. Çok minik olmayacak şekilde kare dilimledim ve üzerine de 300 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce yağlı karışımımı karıştıracağım. Bu arada ben sade tereyağı kullanıyorum. Sizler eğer normal tereyağı kullanacaksınız 350 gram kadar kullanın. Zaten dibindeki ayranlı kısmı ve üzerindeki köpüğüyle tereyağda azalma oluyor veya daha fazla sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 200-250 gram kadar tereyağı kullanıp daha fazla sıvı yağlı da yapabilirsiniz. Yağlı karışımımı güzelce karıştırdım. Bu arada tereyağı kesinlikle sıcak değil. Çok hafif ılık olarak ekliyorum. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle sıcak eklemeyin baklavanızın üzerine. Güzel bir baklava yemek istiyorsanız mutlaka yağını güzel ayarlayın. Tereyağını da üzerine eriteceksiniz. Eğer sade tereyağı kullanmayacaksanız mutlaka dediğim gibi dibindeki ayranlı kısmı üzerindeki köpüğünü mutlaka arındırın. Tereyağın üzerinde biriken köpüğü almazsanız baklavanızın üzerinde lekeler oluşur. O da güzel bir hoş görüntü olmuyor baklavanın üzerinde. Sade tereyağla da baklavalarınız hazır baklavalar gibi sapsarı çok güzel renk alıyor. Bu arada ben başta belirtmeyi de unuttum ama ben kabartma tozu kullanmıyorum arkadaşlar. Baklavanın zaten yufkası incecik açınca, yağını da bol koyunca baklavalar çok güzel kabarıyor. Yufka kalın olunca yağı da yiyince yufka tabii ki ağırlaşır. O istediğimiz güzel kabarmayı elde edemeyiz. Bir de baklavanın da bir ölçüsü var. Çok da kalın, çok da kabarık baklavalar yapmayın. Şerbetini yiyince üstteki zaten baklava şemsiye gibidir. O üzerindeki şerbeti dibe akıtır ve üzeri çabuk kurumuş olur. Yani bir baklavanın kalınlığında bir orantısı var. Yağımı da bu ara olabildiğince ben baklavanın üzerine döktüm. Geri kalan da biraz şöyle ufak bir çay bardağı kadar kenara ayırdım. Sonrasında tekrardan üzerine dökmek için. Baklavaya güzel bombili o kabarık şekli vermek için de ben yağını ekledikten sonra kesmiş olduğum yerlerden kalın uçlu bıçakla tekrardan geçiyorum. Bu yöntemi de siz de yaptığınızda kabarık ve bombili görüntü elde edersiniz. Bıçakla kestiğim yerlerden gittikten sonra ben yaklaşık 25 dakika kadar baklava tepsimi tezgahta dinlendirdim. Güzelce yağının içine de işlemesi için siz de bu yöntemi yaparsanız baklava hamurunuzun içine yağ da güzelce işlemiş olur. Geri kalan tereyağlı karışımı da üzerine döküyorum. Bu arada kenarda dururken birazcık dolma yapıyordu tereyağım. Ben de hafif şöyle bir ılıttım. Daha rahat baklavanın üzerine dökmek için. Tekrar ikinci yağlama işlemi yaptıktan sonra her yerini güzelce işlemesi için tepsimi çeviriyorum. Fırınımı öncesinde 200 derecede 5 dakika ısıtıyorum ve baklava tepsimi hemen fırınıma pişirmeye gönderiyorum. Bu arada baklavamı alt rafın bir üstünde pişirme yapıyorum. Üzerinin çabuk kızarıp da altının da çiğ kalmaması için. Baklava hamurumuza eklediğimiz yağımız direkt dibe çökme yaptığı için alt kısmı çok geç pişer. O sebeple mümkün olduğunca alt tabana doğru tepsimizi yerleştirmeye özen gösterelim. 200 derecede ilk önce 15-20 dakika baklavamın üzeri hafif kızarıp pembeleşene kadar pişiriyorum. Sadece 20 dakikada bakın baklavam çok güzel kabardı. Üzeri de çok güzel kızardı. Bu aşamadan sonra fırın ayarımı alt üst fanlı ayarda 200 dereceden alt üst fansız ayara 160 dereceye alıyorum. Yine aynı alt rafın bir üstünde yaklaşık 1 saat 50 dakika kadar pişirme yaptım. Tabii ki sizlerin fırınıza ve ısınıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü şekilde pişirmeye özen gösterin.
Baklavalarınıza sıvı yağ eklediğinizde bazen ağır yağ kokusu oluşur. Dediğim gibi pişirme yapmazsanız bu risk ile karşılaşabilirsiniz. O sebeple benim gibi pişirmeye lütfen özen gösterin. Bazen fırınıza göre süresi veya ısısı da değişebilir. Onun için lütfen kontrollü şekilde pişirmeye dikkat edelim. Kesinlikle ilk başta fanlı ayarda, 20 dakika sonrasında geri kalanını fansız ayarda ve düşük ayarda pişirmeye özen gösteriyoruz. Gerekirse 160 dereceden 150'ye 140'a bile alabilirsiniz son dakikalarda. Ve sonrasında alt tabanının da biraz daha güzel kızarması için 15-20 dakikada fırının alt tabanında pişirmede yapabilirsiniz. Ben o yöntemle de 15-20 dakika fırınımın alt tabanında baklavamın güzelce kızarmasını sağladım. Kenarlardan güzelce baklavanızın alt tabanı güzel pişip pişmediğini dikkat edin. Benim dediğim gibi toplamda 1 saat 50 dakika kadar zamanda baklavam pişti. Ara katlarını da güzelce çekip pişmesini sağladım. Fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkması için tezgahımın üzerinde 2 dakika kadar bekleteceğim. Baklava sıcak, şerbet soğuk olarak ekleyeceğim. Bana da çok sık sorduğunuz bir soru var. Bu kadar ince açarken neden ikisini sıcak olarak eklemiyorsunuz diye. Ben kendi açmış olduğum yufkamdan eminim. Nasıl pişirdiğimden de eminim ama sizlerin nasıl açtığınızdan ve nasıl pişirme yaptığınızdan emin olamadığım için ve kimsenin de vebaline girmemek için bu yöntemle yapıyorum. Şerbetini de baklavamın her yerine gelecek şekilde döküyorum. Şerbetini kesinlikle çok sulu yapmamaya özen gösterin. Baklavanız da güzel piştiğinde günlerce bitene kadar bu yöntemle yaparsanız asla yumuşama olmuyor arkadaşlar. Bunun da garantisini veriyorum. Şerbetimi baklavanın üzerine her yerine döktüm. En az 200 saat dinlendirme yapıyoruz veya geceden de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen size çıtır sesiyle baş başa bırakıyorum. Çıtır sesten de anladığınız gibi harika baklava tarifi oluyor. Hatta şerbetini çektikçe kendine geldikçe baklava daha çok kabarıyor diyebilirim. Bitene kadar aynı çıtırlıkta kalıyor. Bunun garantisini veriyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.